Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık kapanışa doğru gidiyoruz ve haftalık kapanışa giderken önümüzde hangi haber akışları var dediğimizde Amerika'dan, Avrupa'dan, Türkiye'den yine önemli başlıklar, önemli haber akışları var. Önümüzdeki hafta çarşamba günü FED faiz kararı yine takip edeceğimiz önemli haber akışlarından olacak. Kripto para piyasasında fiyatların toparlamaya başladığı bir evre içerisinden de geçiyoruz. Tüm bunların hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğiz. Türkiye'deki rekor enflasyon düşüş haberinden, Avrupa'daki insanların neden altın gümüş konusunda daha fazla iştahlı olduğu yönündeki haberlere biraz bakacağız. Ve elbette onların bu yatırım konusunda iştahlı olmasının bir gerekçesi de var. Avrupa'daki yatırımcılar, Avrupa'daki yaşayan insanlar özellikle Euro'nun dolar karşısında son dönem içerisinde değer kazanması ve değer kazanmaya devam etmesiyle birlikte altında ons paritesinde de yükselişin kendini göstermesiyle özellikle altında ve aynı şekilde gümüşte alımlarını son derece artırdılar. Avrupa'da insanlar altın ve gümüşe son derece ilgi gösteriyor. Hatta İtalya Başbakanı Meloni bu konuda bir açıklama yaptı ve dedi ki halk çok fazla altın tutuyor ve bu halkın tuttuğu altın bankada değil halkın yastığının altında dedi ve onlardan daha fazla vergi almamız lazım. Bunların kayıt altına alınması lazım gibi bir açıklama yaptı. Açıkçası görünen o ki insanlar parasını hem enflasyondan hem de hükümetlerden korumaya çalıştığı bir dönem içerisine geldik ve bu dönemin en kilit cümlesi de muhtemelen bu. Yani çok kısa bir şekilde şunu söylemek isterim. Paranızı koruyun. Paranızı hem enflasyondan hem de hükümetlerden koruyun diyerek bu konunun altını yine çizmek istiyorum. Peki ama nasıl koruyacaksınız dediğinizde elbette piyasalardaki son durumlara bakarak bu konuyu tartışalım. Tartışmaya devam edelim. Piyasaları incelemeye başlamadan önce de son dönemde sıkça yaptığım yorumumu tekrar etmek istiyorum. YouTube bot ve algoritmalarına karşı beğeni ve yorum konusunda sizlerden destek istiyorum. Video altında beğeni ve yorumlarınızı görmeyi rica ediyorum. Yazdıklarınızı ben de takip ediyorum ve destek veren herkese de teşekkür ederim diyerek piyasaları incelemeye başlayalım. Amerika'daki son duruma bakmaya başlayalım. Şimdi Trump'ın yeni gelen haberleri içerisinde şunu söylemek isterim ki yeni FED başkanını seçmek için yapacağı planlı bir mülakat vardı ve bu planlı mülakatı aniden iptal etti. Bu piyasalar için önemli bir konu çünkü Trump'ın kafasında bu ismi netleştirdiğine dair haberler geliyor ve bu isimde Kevin Hassett olduğu konuşuluyor. Daha düşük faiz yanlısı biraz da Trump'la uyumlu bir isim olduğu biliniyor ama özellikle bu FED başkanının belirleneceği mülakatın iptal edilmesi ve Trump'ın kendi adayını ortaya çıkartması acaba Fed'in bağımsızlığı artık bitiyor mu şeklinde soruları da ön plana çıkartıyor. Ve elbette bu da doların globalde zayıflamaya devam etmesi gibi bir sonuç ortaya çıkartıyor. Euro, sterlin gibi para birimleri dolar karşısında değer kazanıyor. Ve önümüzdeki süreç içerisinde dolar endeksi bu işaretli olan 96 bölgesini kırarsa eğer euro ve sterlin dolar karşısında daha fazla güçlendiği bir dönem yaşayacak. Ve altın tarafına geldiğimizde altın zigzaglı hareketler gösterdiği birkaç günlük bir trend karşımıza çıkardı. Son 3-4 gündür biraz yön bulma arayışı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Amerika'dan gelecek haberlerin biraz netleşmemesi bu konuda etken oldu. Çünkü bu hafta istihdam verileri, işsizlik verileri görmemiz gerekiyordu normalde. Yarın Amerikan istihdam verileri açıklanacaktı. Hatta enflasyon verileri de daha sonrasında karşımıza gelecekti ama hükümet kapanması sırasında veriler toplanmadığı için bu verileri açıklayamayacaklarını beyan ettiler. Yarın bu veriler gelmeyecek. Enflasyon verileri de gelmeyecek. Bu verileri en erken göreceğimiz tarih 2 hafta sonra olduğu duyuruldu. Yani haftaya çarşamba günü FED faiz kararı verileceği noktada bu veriler olmadan faiz kararını vermek durumunda kalacaklar. En önemli konu da zaten bu. 25 bas puanlık bir faiz indirimi geleceğini düşünüyorum ama Powell mevcut veri akışının yavaşlamasından dolayı son derece rahatsız. Bunu da çarşamba akşamı muhtemelen dile getirecektir. Altının bu dönem içerisinde yükselmek için ana mazeretleri Fed'in daha fazla faiz indirimi yapması ya da global trendler içerisinde savaş ya da kaos ortamlarının ortaya çıkması gibi haberler oluyor. Veri eksikliği nedeniyle yatırımcıların da son birkaç günlük zaman dilimi içerisinde kafası karışık. Ama benim burada altın konusunda yaptığım yorumlarda kafam hiç karışık değil. Yükselişin devam etmesini bekliyorum. Daha fazla yükselişleri altında göreceğimizi düşünüyorum. 3.900 dolar, 4.000 dolar benim için bir alım seviyesiydi. Son konuştuğumuzda da dedim ki eğer hiç altın yatırımı yapmadıysan sen de yeni giriş yapabilirsin.
yapabilirsin. Hani bazen soruluyor ya, tamam sen söyledin en dipte al dedin vesaire ama ben alamadım, param yoktu, benim param bugün geldi vesaire gibi sorular da oluyor. Bir önceki videoda bundan bahsetmiştim. Evet, şu anda içinde bulunduğu fiyatlarda ons altın ve gram altın hala satın al seviyesi içerisinde. Ve aynı yorumu bu noktada gümüş için yapmıyorum. Çünkü gümüş bir aylık zaman dilimi içerisinde neredeyse %30'a varan bir yükseliş gösterdi. %28 gibi bir yükseliş gördük gümüşte. Ama altın daha bu yükselişi göstermedi. 4168 dolar seviyelerine gelen bir hareket gördük burada. 4168 dolar ons altın için destek seviyesidir. Burayı korumaya devam etmesi koşulunda kısa döngü içerisinde, bir hafta 10 gün içerisinde yukarıya doğru giden hareketin kendini göstermesini bekliyorum. Bakın gümüşün ons tarafında aynı durumdan bahsedemiyorum. Bir al seviyesi içerisinde değil. Bulut bölgesine bir iğne geldiğini gördük gümüşün ons tarafında. Gümüş yaptığı ciddi yükseliş sonrasında yatırımcılarına iyi kazanım verdi ama destek seviyesinden de uzaklaştı. Bu alan içerisinde 54-56 bölgesi diyelim bir al seviyesi olarak gümüşte çalışır ama o alandan şu anda uzak bir bölge içerisinde. O yüzden al şeklinde bir yorum gümüş için artık söyleyemiyorum. Bunların gram paritelerine de birazdan bakacağız. Amerikan borsa tarafında S&P 500'de uyumlu gidişat hala kendini göstermeye devam ediyor. Amerikan borsa tarafında S&P 500'e baktığımızda yükselen trendde herhangi bir bozulma hala göstermedi. 6755 bölgesi destek olarak çalışmaya devam ediyor. Bu süreç içerisinde Aralık ayı içerisinde Amerikan borsa tarafında da yükselişin devam etmesi yönünde fikrim olduğunu söylemek isterim. Haftalık kapanışa doğru giderken bana göre güçlü görüntü hala kendini gösteriyor. Nasdaq yüzde de durum aynen devam ediyor. Teknoloji hisselerinde benim son dönemde bir numaraya koyduğum hisse Google'dı ve Google hissesi birçok hisseden daha fazla pozitif ayrıştı ve Warren Buffett gibi yatırımcıların da bu bölgede içeriye girdiği haberlerini okuduk. Nvidia'dan ziyade benim için en gözde yatırım ürünü Amerikan borsa piyasası adına Google olduğunu tekrar söylemek isterim. Yani Amerikan borsa piyasasında bir düşüş yaşandığı ortamda konuşacağım ilk hisse, yeniden almak isteyeceğim ilk hisse yine bu olacak diye söyleyebilirim. Bakınız gram altın tarafına baktığımızda gram altın bir direnç alanı mücadelesi içerisinde. Bu alana tırmandıktan sonra bu alanı korumaya devam etti. 4 saatlik periyotta 5700 TL seviyeleri korunmaya devam etti. O yüzden gram altın yeni yatırımcılar için de kısmen riskli de olsa hala satın al seviyesi içerisindedir bana göre. Aynı durumu gümüşün gram tarafından maalesef ki söyleyemiyorum. 73 TL seviyeleri aşılması itibariyle satın alma seviyelerinin artık üstünde. Alanlar aldı, kazançlarını artırdı ama yeni alım noktasında burada bir önerim ya da bir fikrim yok. Ama nihayetinde hem gümüşte hem altında iyi maliyetlenen bir yatırımcı olarak, sizlere de iyi maliyet noktalarını gösteren bir yatırımcı olarak daha fazla yükselişleri bekleyeceğim. Ama bugün bir tercih yapacak olsam altınla gümüş arasında altın satın almayı tercih ederdim. Çünkü altın bana göre yükselişini yeterince göstermiş durumda değil. Borsa İstanbul tarafı için de kısaca şundan bahsetmek istiyorum. 10.800 bölgesi itibariyle Borsa İstanbul'da da Aralık periyodu içerisinde yine yükselen bir hareket kendini gösterebilir demiştim. Borsa İstanbul bir yükseliş gösterdi. Son 3 günlük zaman dilimi içerisinde bu yükselişin yarısını geri almış durumda. Ben hala yükselişin devam edeceği fikrine sahip olduğumu belirtmek isterim. Her ne kadar siyasi faktörler Borsa İstanbul'a damga vursa da riskli ama ben yine de değerlendirebilirim diyenler Aralık ayı içerisinde Borsa İstanbul'da trade yapma niyetiyle pozisyonlar alabilir. Kripto para tarafına geldiğimizde ise Bitcoin işaretlediğim alana neredeyse geldi. 94.000 dolar, 95.000 dolar bölgesi içerisine neredeyse ulaştı. Yani çok yakın bir alan içerisinde. Benim indikatörüme göre kaliteli bir direnç alanı içerisine geldi. Önümüzdeki günler içerisinde bu seviyeyi Bitcoin'in kazanması ve koruması koşulunda büyük bir boşluk alan içerisine Bitcoin'in gireceğini düşünüyorum. Yani hızlı bir şekilde yükselen hareket gösterebileceğini düşünüyorum. Ve burada Bitcoin'in destek seviyesi 88.800 dolar olduğunu belirtmek isterim. Altcoin'ler ise biraz daha fazla kendini göstermeye başladı. Ethereum'da son güncellemeler sonrasında temel haber akışı anlamında da veriler var ve yatırımcılar biraz daha ilgiyi artırmaya başladı. O da günlük periyotta bulut testini burada gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kabaca bu 3180 dolar
dolar ve 3380 dolar bölgesi onda da direnç işlevinde olduğunu söyleyebiliriz. Artık yakın destek anlamında da 3034 dolar seviyesi Ethereum'un destek alanı burada. Önümüzdeki günler içerisinde zigzag yapan fiyat hareketleri görebiliriz ama potansiyel bir yükseliş trendi de yine bu seviyelerden başlar diye düşünüyorum. Bakın XRP tarafına baktığımızda 2 dolar 20 sent seviyesi çok ciddi anlamda çalıştı. O kadar çok çalıştı ki uzun süredir bu alan içerisinden ayrılamadı XRP. Bugün ve dün yine bu seviyeyi test etti. Buranın üzerine çıkmış durumda değil. Artık net bir şekilde benim indikatörüm de bu alan içerisine kadar geldi. Önümüzdeki günler içerisinde 2 dolar 20 sent seviyesini XRP'nin kazanmasını ve bir yükseliş hareketini bu alan içerisinde göstermesini onun da bekliyorum. Tabi burada en önemli konu Bitcoin dominansı %59,5 seviyesini aşmaması gerekiyor. Oraya çok yakın bir alan içerisinde altcoin'lerin güçlenmeye devam edebilmesi için Bitcoin dominansında aşağıya doğru hareketin devam etmesi lazım. Bakın Tether dominansında benim için önemli noktalardan biri şuydu. Şurada pahalılık işareti yaktığı bir hareket göstermişti Tether dominansı. Benim işaretlediğim direnç seviyesi burada %6,5 seviyesiydi. Burayı test etti. Burayı aşamadı. Bunun sonucunda aşağıya doğru inen bir hareket izlemeye başladık. Bu hareketin devamı %5,25 seviyesine kadar kendini gösterir. Altcoin'ler toparlanmaya devam eder. Ama ana hareket bu seviyeye geldiğinde yine konuşacağımız bir konu olacak. Ve şimdi bunları toparladığımızda kripto para piyasası genelinde fiyat anlamında çok büyük değişiklikler yok. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışan bir piyasa koşulları izliyoruz. Bitcoin, Ethereum, XRP öncülüğünde altcoin'ler toparlanmaya çalışıyor. Yani altcoin'lerin çoğunluğuna değinecek, anlatacak yeni bir şey olmadığı için grafiklerde destek dirençleri de gösterip süreyi de, video süresini de uzatmak istemiyorum. Çünkü son yayın itibariyle çok büyük değişiklikler yok ama kötüye giden bir vaziyet de yok. Trendler hala uyumlu, hala toparlanabilir. Bir görüntü var kripto para piyasasında. Diğer piyasalarda da gelişmeleri takip etmenizi öneriyorum. Bakın altında, gümüşte, Amerikan borsa piyasasında son güncellemeler nedir? Bunları takip etmenizi öneriyorum. Portföyünüz içerisinde bu yatırımlara yer vermiyorsanız bunlara yer vermenizi öneriyorum. Bakın altında hiçbir şey yapmadan çok düşük risk alarak birçok yatırımcı burada portföyünü dengede tutma imkanı yakaladı. Bazıları sadece altına yatırım yapıp yılı en kazançlı şekilde kapatma imkanları da buldu. Ben size sadece altın, sadece kripto gibi yatırımları ayrı ayrı yapmanızı değil, bunları bir araya getirip bir sepet yapmanızı öneriyorum. Önerdiğime harfiyen uyanlar kendilerini aşama aşama yukarıya doğru taşımaya, portföylerini de büyütmeye devam ediyorlar. Umarım ki devam da ederler. Umarım sizler de kazançlarınızı daha fazla artırma imkanı bulursunuz. Zararları olanlar da zararlarını telafi etme imkanı bulur. Haftalık kapanışa doğru giderken ilave edebilecek bunların dışında başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.